Herkese selamlar. Hani bir söz var bilir misiniz? Düşman içeriden olunca kapı kilit tutmaz derler. Tıpkı bu sözde olduğu gibi şeriat ile yönetilen, her fırsatta Müslüman olduğunu beyan eden İran, Müslüman olmayan başka bir ülkeye silah yardımı yapmaya başladı. Ve o ülkede Müslüman olan ülkeye saldırıyor. Nereye mi? Ermenistan'a. Malumunuz hem Amerika hem Birleşmiş Milletler uzun süredir İran'a silah ambargosu uyguluyordu. İran'ın aşırı uç politik yaklaşımları sebebiyle böyle bir kararın alındığını söylenmişti. Bu karara eleştirenlerden biri Türkiye, diğeri Azerbaycan'dı. Ama bugün gelinen noktada en başından beri İran, Ermenistan tarafında yer alıyor. Üstelik Birleşmiş Milletler kararı ile Karabağ topraklarının Ermenistan'a değil, Azerbaycan'a ait olduğunu bile bile. Üstelik Ermenistan'ın işgalci olduğunu, sivil masum ve çocukları öldürdüğünü bile bile Ermenistan tarafını tutuyordu İran. Kendi içinde birçok şeyh, tarikat lideri, İslami kanaat önderi adına ne derseniz deyin, Hristiyanlar değil, Müslümanların tarafını tutmalıyız diye tepki gösteriyordu belki ama İran yönetimi ısrarla Ermenistan'ın yanında olmaya devam etti ve ediyor. Lakin başka oyunlar da dönüyor perde arkasında. Yıllardır Birleşmiş Milletler İran'a karşı tavır almış halde. 2007'den bu yana ülkeye uygulanan silah ambargosu mevcut. 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile, tabii ki Amerika'nın da baskısı ile İran hakkında silah ambargosunu 13 yıldır devam ettiriyorlardı. Amerikan yönetimi nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibariyle Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik tarihin belki de en ağır yaptırımlarını uygulamaya başlamışlardı. İran ise Amerika'nın yaptırımlarına karşılık Avrupa ülkelerinden beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurmuştu. Birleşmiş Milletler'in 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında kısıtlamalar getirdiği bilinen bir gerçek. İran uzun yıllardır savunma sanayi olarak köşeye sıkışmış haldeydi ve çok dar bir alanda ayakta kalmaya çalışıyordu. Tabii ki bazı ülkeler İran ile silah alıp satma konusunda çalışmaya devam edeceğini söylese de Amerika İran'a yardım eden ülkelere de ambargo uygulayacağını söyleyince birçok ülke geri vites yapmıştı. Şimdi sizce tesadüf mü bu kadar zaman sonra İran'ın silah ambargosunun kalkması? Birleşmiş Milletler konumu itibariyle tarafsız olmak zorunda olduğunu herkes biliyor. Çoğu zaman tarafgirlik yapıyor, orası ayrı mesele, ancak kendisi direkt olarak Ermenistan tarafını tutamıyor. Çünkü kendi kararları uyarınca Karabağ Azerbaycan'ın resmi toprağı. Ama Ermenistan'a destek olmak istiyorlar. İşte bunu yapabilmek için İran'a teklif sundular. Silah ambargosunu kaldırırız ancak Ermenistan'a yardım edeceksin diye. Yoksa bunca yıldır kalkmayan İran'ın silah ambargosu bir gecede kalkacak. Tesadüfe bakın ki İran'da ertesi gün hemen Ermenistan'a silah yardımı yapacak. Sizce normal mi? İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi silah yardımı yapılmadığını söylemişti ama ortaya çıkan birçok istihbari bilgi ise İran sınırından Ermenistan'a hem kara hem hava yoluyla bazı nakliyelerin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Hatta bununla ilgili İran'dan Ermenistan'a giden silahları protesto eden 50 kadar kişiyi yaka paça gözaltına alıp benzer protestoları da yasaklayan aynı İran'dı. Urmiye ve Tebriz gibi Türklerin yoğun yaşadığı İran'a bağlı şehirlerde protesto olmasın diye İran polisi sokaklarda kol gezdiği iddia ediliyor. İran'ın Bender Enzeli limanının deposunda
Ermenistan'a sevkiyat için beklenen askeri Rus uçaklarının görüntülerinin yayınlanması da olayı daha reel boyuta taşımıştı. Uzmanların iddiasına göre İran'ın Ermenistan'a uzun süredir verdiği büyük desteği artık açıktan askeri olarak da sağlamasının sebebi bölgede güçlü bir Azerbaycan istemediği için bütün bu hamleleri yapıyor. Her ne olursa olsun İran bölgede emperyalizme karşı dik durması gereken ülkelerden bir tanesidir. Irak, Afganistan, Lübnan, Libya, Suriye derken küresel baronların İran'ı hedef tahtasına koyduğunu bilmeyen yok. Bu nedenle İran küreselcilerin yanında değil, Asya bloğunun yanında olmalıdır ve eğer Ermenistan'a böyle bir yardım yapıyorsa hatasından acilen dönmeli ve önce kendi inandığı İslam dininde olduğu gibi Müslüman din kardeşlerine yardım etmelidir. Umarız İran yönetiminden yakın bir zamanda Azerbaycan'ın yanındayız açıklamalarını duyarız.